Gezgin bir şef Heidi'nin köyünde. Liechtenstein'a geldik. Oraya bir tur ayarladık. Burası Heidi'nin okuluymuş. Nefes kesici arkadaşlar. Pasaportunuzda Liechtenstein'ın damgasını istiyorsanız, bu ülkede bir havalimanı yok. Günaydın, günaydın, günaydın. Artık Zürih'teki son günümüzdeyiz. Bence Zürih'i çok güzel gezdiğimizi düşünüyorum. Yeme içme durakları da bayağı lezzetliydi. Dün işte Altstadtlar, Eskişehirler, işte kilisenin tepesi vesaire falan her yeri güzelce gezdik. Aslında yapmak istediğimiz bir şey vardı. Lindt Çikolata Müzesi'ne gitmek istiyorduk. Fakat önceden ayarlayamadığımız için oraya gidemedik. O yüzden biz yine rahat durmadık. Yani aslında bugün böyle hani saat 2'ye kadar dedik ki hani güzel vakit geçiririz, işte chill out yaparız vesaire falan. Ama o chill out'lar bize göre değil. Biz gezmeyi seviyoruz. Yerimizde durmayı sevmiyoruz. O yüzden ne yaptık? Hemen Heidi'nin köyüne dedik ki bir haydi gidelim diye oraya bir tur ayarladık. Oraları gezeceğiz. Birkaç tane daha güzel köy var. Size oraları göstereceğim. Aynı zamanda da bu aldığımız turun da tüm detaylarını videonun altına açıklamada bırakmış olacağım. Ama tabii ki ne yapıyoruz? Kanalı takip edip bol bol yorumu, bol bol beğeniyi unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi hadi gelin bakalım gezimiz başlasın. İlk durağımız olan Amden kasabasına geldik. Hemen şu arkamda gördüğünüz Café Le buranın en meşhur yerlerinden bir tanesiymiş. Buraya geldik. Hemen böyle bir işte kruvasanlarımızı, kahvelerimizi içelim, yiyelim. Güne öyle başlayalım istedik. Buraya gelmek için Zürih şehir merkezinden tren veya otobüslerle kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Yol boyunca göl manzaraları ve Alplerin huzur veren görüntüsü eşliğinde çok keyifli bir yolculuk yaptık. Amden kasabası İsviçre'nin doğusunda Valensa Gölü'nün kıyısında yer alan küçük ama büyüleyici bir yer. Doğayla iç içe olan bu kasaba ahşap evleri, çiçeklerle süslenmiş balkonları ve sessiz sokaklarıyla tam bir huzur noktası. Yaz aylarında yürüyüş yapmak, kışın ise kayak keyfi yapmak isteyenler için oldukça ideal bir destinasyon. Tepedeki seyir terasına da mutlaka uğramalısınız. Manzara gerçekten nefes kesici. Altımızda uzanan göl, karşı dağlar ve çevredeki yemyeşil doğa ile adeta kartpostallık görüntüler sunuyor bize. Buranın manzaraları gerçekten nefes kesici arkadaşlar. Tüm renkler o kadar güzel gözüküyor ki yeşili, mavisi, beyazı inanılmaz. Şimdi ise güzel yollardan geçerek Heidi'nin köyüne doğru yol alıyoruz. Yol boyunca manzaralar o kadar etkileyici ki sanki bir masalın içindeyiz. Dağlar, yemyeşil çayırlar, ahşap kulübeler, tam anlamıyla Heidi'nin dünyasına adım atıyoruz. Peki Heidi'nin köyüne bizim gibi turla değil de Zürih'ten kendi başınıza gelmek isterseniz, Zürih Merkez Tren İstasyonu'ndan hareket ederek yaklaşık 1 saat süren konforlu bir tren yolculuğuyla Mainfeld istasyonuna ulaşabilirsiniz. Gün boyunca birçok sefer bulunuyor. Özellikle sabah saatlerinde yola çıkarsanız Heidi'nin köyünü çok daha sakin ve keyifli bir şekilde gezme şansı yakalayabilirsiniz. Mainfeld tren istasyonundan çıktıktan sonra Heidedorf'a ulaşmak için birkaç seçeneğiniz var. Yaklaşık 20-25 dakikalık huzur dolu bir yürüyüşle köye varabilirsiniz. Bu yürüyüş rotası Heidi yolu olarak biliniyor ve bağlar, yeşillikler, dağ manzaraları eşliğinde gerçekten büyüleyici bir parkur sunuyor. Yürümek istemezseniz eğer taksiyle de kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi gelelim bilet ve ziyaret bilgilerine. Heidedorf'a giriş ücretli ve köydeki evleri gezebilmek için mutlaka bilet almanız gerekiyor. Biz kişi başı 15 İsviçre frangı ödedik. Çocuk veya gruplar içinde fiyatlar değişiyor. Köy Mart ortasından Kasım ortasına kadar her gün sabah 10 ila akşam 17 arasında ziyaret edilebiliyor. Ancak kış döneminde yani Kasım ortasından Mart başına kadar sadece hafta sonları ve hava koşulları uygun olduğu sürece açık oluyor. Köy turumuza geçmeden önce de isterseniz Heidi'nin unutulmaz hikayesine gelin kısa bir göz atalım. Sonra birlikte bu masalın geçtiği yerleri adım adım keşfedelim.
Heidi, İsviçreli yazar Johanna Spyri tarafından 1880 yılında yazılmış dünyanın en sevilen çocuk kitaplarından biri. Hikaye hem doğaya duyulan sevgi hem de insanın iç dünyasındaki iyilik üzerine kurulu. Heidi, anne ve babasını küçük yaşta kaybetmiş yetim bir kız çocuğu. Teyzesi tarafından İsviçre Alplerinin yükseklerinde yalnız başına yaşayan aksi huylu büyük babasının yanına bırakılıyor. Başta büyük babası Heidi'yi istemese de kısa süre içinde bu sevimli kız çocuğunun içtenliği, neşesi ve saflığı onun kalbini yumuşatıyor. Heidi doğayla iç içe keçi çobanı Peter ile arkadaşlık ederek ve dağların özgürlüğünde mutlu bir yaşam sürmeye başlıyor. Ancak bu huzur dolu yaşam bir gün teyzesi tarafından bozuluyor. Heidi zengin bir ailenin engelli kızı Clara'ya arkadaşlık etmesi için Frankfurt'a gönderiliyor. Şehir yaşamına alışmakta zorlanan Heidi doğayı, büyük babasını ve Alplerdeki hayatını derinden özlüyor. Zamanla Clara ile güçlü bir dostluk kuruyorlar. Onunla birlikte geçirdiği zamanlar Clara'nın yürüyemeyen bacaklarına da umut oluyor. Ve sonunda Heidi tekrar Alp dağlarına dönüyor. Kısa süre sonra Clara da onu ziyarete geliyor ve mucizevi bir şekilde yürümeye başlıyor. Şimdi ise ilk durağımız adeta romanın sayfalarından fırlayıp karşımıza çıkan Heidi'nin evi. Tam 300 yıllık bu taş ve ahşap yapı Heidi'nin büyük babasıyla birlikte yaşadığı yer olarak canlandırılmış. İçeri adımınızı attığınız anda sizi 1880'li yıllara ışınlayan bir atmosfer karşılıyor. Tahta masalar, eski soba, işlemeli perdeler, yün yataklar ve küçük detaylar. Her şey dönemin ruhunu yaşatacak şekilde özenle dekore edilmiş. Duvarlarda yazarın kaleminden çıkan orijinal metinlerden seçilmiş alıntılar da yer alıyor. Sanki Heidi az önce buradaymış da dışarı çıkmış gibi. Eşyaların yerleşimi, renkler ve dokular size bunu hissettiriyor. Şimdi ise köyün biraz yukarısında çam ağaçlarının arasında sizi karşılayan bir diğer durak. Alp Kulübesi. Burası Heidi'nin yaz aylarında keçilerle vakit geçirdiği, büyük babasıyla birlikte doğaya karıştığı huzurlu yeri temsil ediyor. İçeri girdiğinizde taş duvarlar, kalın yorganlar ve eski tahta raflar doğallığın ne kadar güçlü birisi olduğunu yeniden hatırlatıyor. Burada durup ciğerlerinizde tertemiz dağ havasını çekmeyi unutmayın. Çünkü Heidi'nin hikayesinde en çok hatırlanan şey bu özgürlük ve sadelik hissi. Gezgin bir şef Heidi'nin köyünde. Heidi'nin kasabada geçirdiği döneme ait küçük bir köy okulu da köyün içerisinde yer alıyor. Tahta sıralar, mürekkep okkaları, eski ders kitapları ve duvarlarda yer alan dönem çizimleriyle adeta minik bir zaman kapsülüne giriyorsunuz. Heidi ile aynı okula başladık arkadaşlar. Burası Heidi'nin okuluymuş. Burada Heidi dünyaya kazandıran yazarın hayatı ve eserleri hakkında bilgi edinebileceğiniz özel bir sergi alanı da mevcut. Sergide yazarın kişisel mektupları, yazı notları, kitaplarının ilk baskıları ve dünya genelindeki Heidi yayınları sergileniyor. Bir karakter nasıl dünya ikonu haline gelir sorusuna bu sergi net bir yanıt veriyor. Burada yalnızca Heidi'yi değil, arkasındaki gerçek kadını da tanımış oluyorsunuz. Köyün en sevimli bölümlerinden biri ise küçük ahır alanı. Heidi'nin en yakın arkadaşı Peter'ın keçileri burada sizleri bekliyor. Ayrıca tavuklar, tavşanlar ve birkaç minik çiftlik hayvanı da ahırı paylaşıyor. Çocuklar için muhteşem bir deneyim sunan bu alanda minik ellerin keçilere dokunarak gülümsediğini görmek, Heidi'nin hikayesinin neden bu kadar evrensel olduğunu size yeniden hatırlatıyor. Köyde gezinizi tamamladıktan sonra Heidi temalı kitaplar, oyuncaklar, magnetler ve kartpostalların satıldığı şirin bir dükkana uğrayabilirsiniz. Dükkanın içinde İsviçre'nin en küçük resmi postanesi de bulunuyor. Buradan alacağınız özel Heididorf damgalı kartpostallarla sevdiklerinize benzersiz bir hatıra gönderebilirsiniz. Heidi'nin o masalsı köyünü geride bırakıyoruz. Sıradaki durağımız Avrupa'nın kalbindeki küçük ama etkileyici prenslik Liechtenstein. Yol boyunca güzel Alp manzaralarıyla birlikte Liechtenstein'a devam ediyoruz. Klasik bir girişle mi başlasam bilemedim. Yeni bir ülkeden, yeni bir maceradan herkese selamlar. Biz şimdi Avrupa'da 4. en küçük ülke olan Liechtenstein'a geldik. Avrupa'nın en küçük ama en düzenli ülkelerinden biri burası. İsviçre ile Avusturya arasında sıkışmış minicik bir prenslik. Aynı zamanda başkenti de Vaduz. Sessiz, temiz ve yürüyerek rahatça gezilebilecek kadar küçük. Hatta ülkeyi bir günde bile gezebiliyorsunuz. Dağlar, müzeler, sanat galerileri ve bol bol yeşillik.
Vaduz Kalesi'ni dışarıdan görmek bile yeterince etkileyici çünkü hala prens burada yaşıyor. Eğer sizler de bu taraflara gelirseniz, farklı bir deneyim yaşamak isterseniz bu küçük ülkeyi ziyaret edebilirsiniz. Şu an ülkenin başkentindeyiz, Vaduz'dayız. Bu arkamda görmüş olduğunuz yerde parlamento binası. Şimdi şurayı şöyle yavaş yavaş geziyoruz. Şimdi buraya geldiğinizde eğer pasaportunuza damga bastırmak istiyorsanız, bakın şu arkamda gördüğünüz yerden pasaportunuza damga bastırtabilirsiniz. Çünkü bu ülkede bir havalimanı yok. Karayollarında herhangi bir denetleme vesaire yok. Zaten buraya gelmek için işte Avusturya, Almanya veya İsviçre'ye inmeniz gerekiyor. Oradan buraya aktarma yapabiliyorsunuz. O yüzden eğer hani buralara gelirseniz bir damga bastırtmak isterseniz bu arkamdaki hediyelik eşyacıdan bu damganızı bastırtabilirsiniz. Hatta günübirlik olarak bunun için de turlar düzenleniyormuş. Pasaportunuza Liechtenstein'ın damgasını istiyorsanız buraya gelip bastırabilirsiniz. Bir gezimizin daha sonuna geldik. Eğer henüz Zürih vlogu izlemediyseniz mutlaka kanalımda göz atmanızı tavsiye ederim. Orada da sizi harika manzaralar, güzel bilgiler, lezzetli yemekler bekliyor. Yeni rotalarda, yeni keşiflerde tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.